Teşekkürler, sağ olun. Efendim şu anda stüdyomuzda operatör doktor Sayın Alper Tuncel bulunuyorlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Geçtiğimiz günlerde eşim bana kurbağa suratlısın diyor. O yüzden ameliyat olmak istiyorum diyen hanımefendiyi ameliyat ettiniz. Önümüzdeki günlerde onun sonuçlarını da göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Bir tek sözle koskoca bir operasyonu yaptınız. Teşekkür ederim efendim. Alkışlar değerli hocamız için. Evet, bugün de bize yine bilgi vereceksiniz. Şöyle ki özellikle saç dökülmeleri konusunda. Evet. Şimdi hep erkeklere mahsus bir problem olduğunu bunun düşünürdük. Bu konuda ben de bilgi verebilirim aslında. Alacağım senden de bilgi ama kadınlar da artık sık sık yaşıyorlar. Evet. Kadınlar niye yaşıyorlar? Esasında herhalde kimyasal kirleticiler çok fazla. Günümüzde bayanları ilgilendiren saç dökülmeleri çünkü daha çok erkeklik tipi saç dökülmeleri değiller. Daha çok çevresel faktörlere ait. İşte tabii ki bunların yanında stres vesaire gibi şeyler de var. Ama yani daha fazla yaşadığını biz de farkındayız. Bu konuda tabii ki daha çok bir takım testler, tahliller vesaireler yaparak bir sonuca varmaya çalışıyoruz. Çoğu zaman da çok fazla bir sonuç elde etmek mümkün olmuyor kadınlarda. Evet. Yani nedenlerini tespit etmek oldukça zor. Erkekler gibi değiller yani. Evet. Ama geri dönüşü oluyor mu? Şöyle esasında genelde saç ekiminden çok hastalara bir takım yani kullanılan ilaçlar var. Onları vererek bir yerlere varabiliyoruz. Eğer kan tahlillerinde veya işte bizim araştırdığımız şeylerde bir şey çıkarsa onların tedavisiyle geri dönüşü oluyor tabii. Evet. Tedaviyle geri dönüş olanların dışında olmayanlar için de saç ekimi yapıyorsunuz değil mi? Saç ekimi bayanlarda oldukça nadirdir. Yani söz gelimi yaklaşık 3-4 bin saç ekimi yaptıysam bunların herhalde 10-15 tanesi bayandır. Çok böyle inceleyip sık dokumanız lazım. İyi bari bu konuda şanslı olalım değil mi? Evet. Hiç olmazsa. Evet. Peki erkeklerde nasıl yapıyorsunuz saç ekimini? Erkeklerde son 2 senedir, 2,5 senedir yeni bir yöntemimiz var. Esasında çok eski değil ama Türkiye'ye gelişi birazcık geç gelmiş bir şey. Mikromotorla fuye dediğimiz bir yöntem var. Eskiden arkadan bir parça, bir şerit alınıyordu. O parça ayrılıp ondan sonra saç ekimi yapılıyordu. Şimdi artık onu pek yapmıyoruz. Neredeyse son 2,5 senedir eski yöntemi tamamen terk ettik. Hastalar işte sosyal herhangi bir endikasyon yoksa mesela işte ne bileyim ortamın müsait değildir. Mesela işte saçlarını kestirmek istemiyordur. Çünkü bu yöntemde saçları tamam bir numaraya kesmeniz gerekiyor alabilmek için. Özel mikro uçları olan aletlerimiz var. Motorlar vasıtasıyla alınıyor. Ama eski yöntemden çok daha fazla parça alabiliyorsunuz. Oldukça da etkili. Tabii izsiz. İz gözükmüyor. İz de gözükmüyor. Evet. Aa, İzleri yok. çok ilginç. Evet. Şimdi çok özür dileyerek sorabilir miyim? Hiç düşündün mü? Hiç düşünmedim hani ettireyim mi diye. Ya herkes düşünse esasında yani Türkiye'deki herkes düşünse yani toplam erkek nüfusun 2/3 de bir şekilde saç dökülmesi var. Yani Evet. işte zaten yetişemezsiniz. Evet, Doğru. 3'te Herkes 2'sinde düşünüyor. böyle bir Evet. sorun var Ben erkeklerde. 91'den beri bu haldeyim. Evet. Yani yazlık takılıyorum. Kış. Peki mesela dese ki Altay ben yaptırmak istiyorum, karar verdim. O zaman onun önünde böyle saç çıkan bir Evet. bölge olduğunu görüyorum. Tepelerde ve yanların böyle küçük bölümlerinde sorun var. Ya yeni Hani yöntemle çok verimli olur. Yani her tarafı kafasının saçla dolu olabilir mi? olabilir. Yalnız saç ekimi bir gönül verme işidir. Yani eğer tam niyet ettim derse eğer işte kaç seans gerektiğini... Kafama soktu şimdi. Evet. Ama niye olmasın? Hani öyle de olabilir. Bir dahaki albümde saçlı. Evet. Saçlar falan Tabii. böyle değil mi? Ya biz plastik cerrahlar daha çok konuları tabii kitaplardan daha çok görüyoruz ama ben bizzat son 5 senedir bu işin yani teoriyinden çok pratiğinin içinde olduğum için. Sabır işidir Kitaplardaki dediniz. Niçin sabır işi? Operasyon birkaç aşamada mı gerçekleşiyor? Yok esasında herkesin farklı şeyleri var. Beklentiyle şeyi uyumlu hale getirebilmek için yani saç ekimini uyumlu hale getirebilmek için bazı hastalar dediğiniz gibi birden fazla seans gerektirebiliyor. O zaman hastanın buna mutlaka okey vermesi lazım. Tamam ben yaptıracağım. Nedir? Belki ardışık seanslar da gerekebilir. Belki mesela 6 ay sonra bir sıkılaştırma seansı da gerekebilir. Bu hani hastanın şeyiyle ilgili. Yani dökülme alanı ile ilgili ve daha çok hani ona direnciyle ilgili bu konuyu ne kadar gündeminde tuttuğu ile ilgili. Bazıları mesela saç ekimi yaptırıyor. Ben yaptırdım çok işe yaramadı. İşte burası seyrek oldu falan. Hayır değil esasında. Yani o bir seansta yapılabilecek bir şey yapılmış ama onun devam etmesi gerekiyor esasında. Evet. Peki yaptırdıktan sonra dikkat edilmesi gereken konular neler? Daha çok esasında yani çok
basitçe bu bir bizim plastik cerrahideki graft dediğimiz bir anatomik parçacık. Onu damarından ayırdığınız için belli bir süre belli bir yerde sabit durması gerekiyor. Bu yaklaşık bir haftalık bir süreç. Evet. İlk 3 gün özellikle hastaların tepe bölgesi ve arka tarafında saç ekimiyle ilgili alan varsa onları bir yere temas etmekten uzak durması gerekiyor. Hani yatış pozisyonu, işte gün içerisindeki işte davranışlar açısından, işte giyiminden kuşamına kadar mesela kafasından geçirecek şekilde bir şey giymemesi lazım. Bu ilk 3 günden sonra esasında acılı ve kötü olan kısım atlatılıyor. Normalde mesela eski tip saç ekimlerinde ağrı ve işte mesela gerginlik gibi hisler de oluyordu. Onlar Böyle tamamen saç bandı gibi bir şey takan alnından itibaren erkekler de gördüm ben. Evet, Bunu takmak bu yöntemden sonra da gerekiyor mu? Ben onu kullandırmıyorum aslında. Niye kullandırmıyorum? Çok basitçe. Biliyorsunuz saç bantları sonuçta yani kafanızdan sıyrılıp çıkabiliyor. İlk birkaç günde riskli olabilir. Riskli olabilir. Hatta ben şapka bile taktırmıyorum. Hastalar normal işte gidin diyorum. Yani ağrı kesici bile vermiyorum şu hastaya. Çünkü ağrı kesici ihtiyaçları olmuyor. Şişlik için bir takım ilaçlar veriyoruz. Şişmeyi engellemek için. Kesinlikle şişmiyor. Yani çok konforlu esasında. Saç ekimi şu anda geldiği en son noktada. Daha ilerisine gitmesi biraz zor gözüküyor. Artık bundan sonra daha çok... Kök hücre daha evet daha o yani geliyor biraz mu? Geliyor ama yani kök hücre demeyelim biz ona. Saç tellerinin parçalanarak onların işte laboratuvar ortamında çoğaltılması durumu geliyor var. mu? Onunla ilgili faz 3 çalışmaları var. Ben onu Bilgileri- bekliyorum işte. Evet. Ay, inanılmaz ama şeyler onunla oluyor. ilgili benim gözlemim var. Yani onunla ilgili de araştırmaları takip ediyoruz. Yani sıçanlar üzerinde yapılan çalışmalardaki saç ekimi gibi değil. Yani daha çok böyle bir palmiye gibi bir yerden fışkırır tarzda çıkıyor. O yüzden hani onlar daha çok böyle arka tarafları doldurmalık şu an için. Yani yine ön çizgi yine saç ekimi şartı var. Şartı var. Evet, Ya bunun O geleceği zaman esas- sen benim saçı ekiyorsun. Tamam, ekelim. Tamam. Bir dahaki albümde saçlı geliyorum ben. Evet. Peki Kabul doktor edildi. bey mesela 6 ay saç ektirdiği zaman sizin kafanızdaki saç miktarı kadar yoğun bir görüntü görebilir miyiz? Şöyle, o işte başta söylediğim şey oydu. İlk ekimde mutlaka daha az oluyor. Ama ikinci ekimden sonra aralarına doldurabiliyorsunuz. Çünkü saçlı deriyi sonuçta delerek yapıyorsunuz. Evet. Deldiğiniz zaman o bölgenin kanlanmasını belli bir süreliğine bozmuş oluyorsunuz. Evet. O iyileşme süreci tamamlandıktan sonra tekrardan aynı şeyleri yapma Evet. şansı doğuyor size. Evet. O yüzden bir 6 ay sonra bütün her şey çıkmış, bütün saçlar çıkmışsa aralarına tekrardan koyabiliyorsunuz. O zaman tabii ki çok doğal bir saç şeyiniz oluyor. Sonrasında da ifade ettiğiniz şeylere eğer dikkat edilirse Aynen hiçbir öyle. problem yaşanmadan geri dönüşü olmaksızın Aynen öyle. kişi saçlı hayatına devam Aynen ediyor. öyle. Öyle Dökülmüyor mi? bir daha. Çünkü aldığımız alandaki saçların dökülmeme gibi bir özellikleri var. Peki bu konuda son bir sorum daha olacak size. Bu saç ekiminin yapılması için doğru zaman ne zamandır? Yani mesela bir erkek veya bir kadın kafasında belli bir bölgede yoğun bir şekilde dökülme olduğunu hissettiği anda mı gelmeli size? Yoksa alabildiğini dökülsün, ne kalıyorsa ondan sonra mı yapılıyor uygulama? Çok güzel bir soru. Çünkü bu konuyu kitaplara bakarak söylersek alabildiğine dökülsün ondan sonra gelsin derdim. Ama öyle demiyorum. İşte teorikle pratik arasındaki fark bu. Şu andaki esasında kitapların hepsinin tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu Normalde evet sıkılaştırma seansları diye bir şey var. Çünkü artık mikro cerrahi, mikro bıçaklar olduğu için aralardaki boşlukları da doldurma şansınız var. Hastanın sonsuza kadar beklemesine gerek yok. Çünkü ne zaman biteceği belli olmayan bir şeyin beklemenin anlamı yok. Arada gelip o aradaki boşlukları doldurması hastanın ve işsiz olarak doldurması ve yani neredeyse sonsuza yakın bir kaynak var. Saçlı derisi haricinde vücuttaki kılları da değerlendirebiliyorsunuz. O yüzden oldukça etkin bir yöntem. Tabii ki bu konu mesela daha önceden işte çok fazla saç dökülmesi olan hastalar için çok böyle rahat konuşamazdık. Yani mesela Altay Bey gibi bir hasta için ya işte arkadan bir parça alacağız, sonra bir daha alacağız, sonra bir daha alacağız işte olduğu kadar. Şimdi öyle değil. Arka taraftan oldukça geniş bir alan var. Oldukça yoğun bir saç alabiliyorsunuz ve o saç gerçekten çok tamamen açık olan bir alanı da tamamen kapatabiliyor. Evet. Çok etkili bir yöntem yani. Evet, pek çok teşekkür ediyoruz. Bir şarkı söylemeye vaktimiz yok mu? Yok mu? Emin misiniz? Ne yapacağız? O zaman demek ki Altay'ın albümünü alacağız. Sana bayılıyorum'u bol bol böyle takılacağız, dinleyeceğiz. Arabada, evde. Çünkü Teşekkür tam ederim. yazlık çok güzel bir albüm. Altay'cığım teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Yepyeni albümünle ilk defa bizim programımızdaydın ama böyle bırakmayacağız. Yani birkaç hafta sonra yeniden seni İnşallah, bekliyoruz. inşallah. Doktor Bey'e de tekrar teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir konuydu. Bizi aydınlattı ve bayağı enteresan noktaları da bence açıkladı. Efendim darısı yarının başına sağlıcakla hoşça kalın. Kendinize iyi